Merhaba sevgili dinleyenler ve izleyenler. Merhaba Vino. Merhaba Meto. Bu sefer hızlı başlayalım. Evet Vino, ülke yine bir seçime doğru gidiyor ama öncelikle oy vermek nedir? Oy verince tam olarak ne yapmış oluyoruz? Bazı şeylerden vazgeçmiş olursunuz. Çünkü oy verdiğinizde temel olarak yapma etme karar verme olanaklarınızın bir kısmını devrediyorsunuz. Yani verdiğiniz oy iyi koşullar altında ve bir toplum olarak yaşayabilmek için feda ettiğiniz özgürlüklerinizdir. Bu yüzden oylarınızın her biri sizin bireysel varoluşunuz bakımından değerlidir ve üstünde bireysel olarak düşünmenizi gerektirir. İkinci olarak oy verdiğinizde sizin devrettiğiniz yapma, etme, karar verme olanaklarını kullanacak bir temsilci seçmiş olursunuz. Burada da yine varoluşsal değerinizi yansıtmanız gereken bir düşünme işi vardır. Çünkü sizi temsil edebilecek birine oy vermezseniz oyunuz ve oyunuzla birlikte sizin varlığınız da yalnızca bir istatistiğe dönüşecektir. Üçüncü olarak oylarınız bireyseldir ama bireysel oylarınızın toplamı tüm toplumu ilgilendirir. Dolayısıyla oy verirken bireysel haklarınızın bir kısmından vazgeçiyorsunuz ama toplumun tümü adına verilecek olan kararı etki etme hakkına sahip oluyorsunuz. Yani buradan anladığım oy verirken rastgele bir biçimde davranmamak gerekir. Çünkü oy bizim dışımızda ve rastgele bir şey değildir. Doğrudan feda ettiğimiz ya da devrettiğimiz haklardan doğar. Bu yüzden bir bakıma toplum için kendi değerimizi ve hayattaki konumuzu da yansıtır. Peki nasıl yapacağız? İnsanlar nasıl oy verir? Ve biz nasıl oy vermeliyiz? Her zamanki gibi olgulara bakıp ayrımlar yapalım. Sonrasında zaten malısını dirini anlarız. Aklıma ilk gelen ideolojik oylar. İdeolojik oylar yaygın değildir çünkü bir ideolojiye sahip olmak öyle kolay bir şey değildir. Şu an mecliste temsilci olan insanların bile birçoğu bir ideolojiden yoksundur. İdeolojik oy kullanan birinin temel olarak adayların tümü hakkında ideolojik eleştiri yapabilmesi beklenir. Örneğin kendinizi bir muhafazakar olarak görüyorsunuz, bu yeterli değil. Liberal muhafazakar mısınız, milli, gelenekçi, dini, kültürel ya da sosyal muhafazakar mısınız bunu bilecek kadar muhafazakarlık konusuna hakim olmanız gerekir. Velev ki hakim oldunuz, bu sefer içinde bulunduğunuzu düşündüğünüz muhafazakar ideolojinin gereklerini ve tarihsel gerçeklerini bilmeniz ve böylece de eleştiri yapabilmeniz gerekir. Öyle koklayarak ideoloji sahibi olunmaz. İdesi olmayanın ideolojisi olmaz. Bu söz atasözü gibi oldu. Yazalım da kalsın. Tabii söylenip unutulanlar anısına yaz. İdeolojik oylar konusundaki düşünceni anladım ama genel olarak ülkemizdeki oyların ideolojik olduğu düşünülür. Bu ideolojik sandığımız oylar ideolojik değilse ne tür oylar o zaman? Yani bunlar ideolojik oyların bozulmuş halleridir. İnsanlarda bir ideolojiye sahipmiş hissi yaratır fakat en temel şeyden eleştiriden yoksundur. Çünkü eleştirebilmek için eleştirinizin dayandığı fikirlerinizin olması gerekir. Bu tür eleştiriden yoksun oylar fanatizm oyları olarak kavramlaştırabileceğimiz oylar. Fanatizm oyları bir tür bağımlılığın ve hayranlığın ürünüdür. Siyasi figür bir tür mistik kahraman gibi görülür ve o ne yaparsa yapsın takip edilir. Siyasi figürün bir gün söylediği sözü diğer gün yalanlaması, ülkenin durumu falan takipçileri tarafından önemsenmez. Hani Pir Sultan Abdal diyor ya, her nereye baksam yolum dumandır, pirim bana küfür etse imandır. İşte fanatizm oylarında işleyen ilke budur. Bana bir siyasi figürün böyle bir güç elde etmesi ilginç geliyor. Bir siyasi figür nasıl böyle bir güce sahip olabilir? Yani fanatik oy kullanan insanlar nasıl birisini bu kadar yüceltir? Bu tür figürleri ortaya hangi koşullar çıkarır? Yine ayrım yapmam gerekiyor ama fanatik oylara sahip figürleri ben 3'e ayırırdım. Birincisi doğal lider figürleridir. Örneğin savaş ya da devrim kahramanları doğal birer lider olarak kendilerini ispatlar, fanatik oylara sahip olur. İkincisi sınırlı kurtarıcı figürüdür. Toplumun bir kesiminin sorunlarını çözer ve onlar için vazgeçilmez olur. Üçüncü olarak hatif figürü vardır. Hatif figürü gerçek bir kahramanlık göstermese bile hayali düşmanlar yaratıp onlarla savaşarak kendini onu takip edenlere bir kahraman olarak gösterebilir. Hiçbir sorunu çözmese de insanları bir gün tüm sorunları çözeceğine inandırabilir. Ama böyle bir performansta devamlılık esastır. Üçüncü figürün etkisini sürdürebilmesi için görünür kalması ve bu tür etkinliklerden yorulmuş demokrat imajını sarsmaması gerekir. Çünkü gözden uzak kaldığında etkisi de azalmaya başlayacaktır. Bu tür yani hatif figürler aşırı sağ ya da aşırı sol eğilimleri kullanarak ortaya çıkar. Kamboçya'da Pol Pot, Almanya'da Hitler bunu yaptı. Toplumun bir kesimini düşman haline getirip takipçilerinin gözünde takipçilerinin hakları için savaşan bir kahraman haline geldiler.
Bu tür figürler için çatışmanın olmadığı huzurlu bir toplum uygun bir ortam değildir. Çünkü kitlesini bir arada tutacak ve onlara bir yere ait olduğu hissini vermeye devam edecek yoldaşlar oldukları sezgisini canlı tutmaları gerekir. Çatışmanın olmadığı bir toplumda ülkenin nasıl yönetildiği, ekonomik refah, özgürlükler sorgulanır hale gelir. Hatip, sorgulanabilir hale gelen şeyler içinde bir düşman yaratır. Örneğin, hatip figürünün propagandasında ekonomi kötüyse demek ki ekonomi üzerinde oyunlar oynayan birileri vardır. Onlarla savaşacak asil biri gerekir ve bu da tabii ki oyunu fark eden asil liderdir. Böylece sorunlar görünmez hale gelir ve bir çatışma unsuruna dönüşür. Çatışma varsa birlik olmak gerekir ve böylece hatip kitlesini kendi yanında tutmuş olur. Siyaset var olduğundan beri bu taktikler kullanılır ve kullanılmaya da devam edecek. Hatip'in sırrı anlatıda gizli. Anlatı ve müritler içinde nasıl Mehdi olunur videosunda zaten bir açıklama yapmıştım. Bunun için videonun açıklama kısmına bir bağlantı yerleştireceğiz. Konuyla ilgilenen seyircilerimiz bağlantıya tıklayarak bu konuşmaya ulaşabilir. Evet, özetlemek gerekirse şimdiye kadar ideolojik oylardan ve fanatik oylardan bahsettim. Fanatik oylardan bahsettiğin sırada da bu fanatikliğin nasıl lider figürleri tarafından yaratıldığını anlat. Peki diğer oy kullanma biçimleri? Fanatik oylara benzer yapıda fakat birkaç yönden onlardan ayrılan popülist oylar vardır. Popülist oylar lider etkisinden ziyade medya etkisiyle belirlenir. Fanatik oylarla popülist oylar arasında öne sürebileceğim en önemli fark da budur. İkinci olarak da popülist oylar bir cemiyetleşme anlayışından ziyade ilgisizlikten kaynaklanır. Oy verme ve siyaset konularına çok da ilgisi olmayan biri, medyanın ona sunduğu popüler seçeneğe ve görüşe biat eder ve oyunu popüler eğilime göre kullanır. Örneğin, Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. Söylemi popüler bir söylem olduğu için Kılıçdaroğlu hiçbir zaman popülist oyları alamamıştır. Popüler söylemler üretirseniz ve bunlar insanlar tarafından tekrarlanırsa bu söylemleri popülist oyları toplamak için büyük bir güç olarak kullanırsınız. Popüler bir söylem yaratmanın yolu nedir? Medya gücü ve hitabeti birleştirerek popüler söylemler yaratabilirsiniz. Popüler söylemler bir gerçeğe dayanabileceği gibi varsayıma da dayanabilir ama en kuvvetli popüler söylemler yarı gerçeğe dayananlardır. Söylemin doğru olması gerekmez dolayısıyla ona inanan ve tekrarlayan insanların varlığı bu tür bir söylemin geniş kitlelere yayılması için yeterlidir. İşte Twitter trolleri var yani yapmaya çalıştıkları şey onların genel olarak bu. Popüler bir söylem yaratmak ve insanları etkilemek. Popüler söylemde tekrar ve görünürlük söylemi güçlendirir. Söylem bir kere güçlendiğinde siz söylemin gerçek olmadığına dair ne kadar büyük kanıtlar getirirseniz getirin söylemin gücünü kıramazsınız ve popülist oylar söylem tarafından toplanmaya devam eder. Bana fanatik oylar ve popülist oylar tehlikeli gibi göründü. Anladığım kadarıyla fanatik oylar ve popülist oylar bir ülkede oyların çoğunu oluşturuyorsa o ülke mevcut gerçeklere göre değil, doğru mu yanlış mı belli olmayan söylemlere göre yönetilir. Peki ideolojik oylardan, fanatik oylardan ve popülist oylardan bahsettik. Bunlar benim oyumu kullanabileceğim yöntemlere benzemiyor açıkçası. Çünkü kendimi bir ideolojinin takipçisi olarak görmüyorum. Ve konuşmanın başında oy kullanmanın özgürlüklerimizin bir kısmından vazgeçmek olduğundan ve feda ettiğimiz özgürlüğümüzü temsil edebilecek bir seçim yapmanın öneminden bahsetmiştim. Öyleyse varoluşumla daha ilişkili ve temsile yönelik oy kullanma biçimleri var mı? Tabii var Meto ama oy verme biçiminin varoluşla ilişkili ya da temsile yönelik olması illaki bu oy verme biçiminin doğru olduğu anlamına da gelmez. Örneğin minnet oyları olarak kavramlaştırabileceğimiz oylar var. Minnet oyları sizin çıkarlarınızca belirlenir. Şu belediye başkanı seçilirse benim kaynımı işe alır, şu belediye başkanı seçilirse ikinci katın imar iznini alırız gibi temellere dayanır. Seçimleriniz bu tür temellere dayanırsa bu tür yönetimler ortaya çıkar. Nasıl siz kendi çıkarınızı düşünüyorsanız seçtiğiniz yönetimde kendi çıkarını düşünür. Minnet oyları yolsuzluğa ve haksızlığa açık yönetimler yaratır. Adil olmayan bir toplum adaletle yönetilmez. İkinci olarak duygusal oylar vardır. Milliyetçilik, dini hassasiyet gibi duygulara temas edildiği zaman insanlar bu duygularla kendilerini özdeşleştirip seçimlerinde bu duyguları ilke olarak kullanır. Fakat burada üzerinde durmamız gereken şey milliyetçilik, dini hassasiyet gibi duyguların bir düşünce, bir ideoloji değil duygu olması. Hiçbir düşmanın ve çatışmanın olmadığı bir toplumda bu tür duygular ön plana çıkmaz çıkamaz ve bir seçim nedeni olamaz.
Herkeste bu tür duyguları hissetme potansiyeli var. Örneğin isterse 1000 yıllık anarşist olsun, yurt dışına çıkıp orada sizin bayrağınızı taşıyan birinin bayrak taşıması sebebiyle zulüm gördüğüne tanık olursanız içinizdeki milliyetçi duygular ortaya çıkar ve bir tepki gösterme ihtiyacı hissedersiniz. Tarihsel bir örnek de verebilirim bunun için. Fransız devriminden sonra anarşizm içerisinde ün kazanmış olan Proudhon, ben bir anarşistim fakat aynı zamanda Fransız ulusalcısıyım der. Çünkü Fransız devrimi Fransız ulusalcılığını herkesin içinde canlandırmış. Çünkü insanlar toplumsal varlıklar ve aidiyet hissine sahipler. Önemli olan nokta burada bunların birer düşünce değil, duygu olduğunun farkına varmak ve bunun siyasiler tarafından kullanılmasına izin vermemek. Çünkü ülkeler duygularla değil akıl ve mantıkla yönetilir. Peki sence nedir oy vermenin doğru yolu? Oy vermenin doğru yollarından bir tanesi temsil oyu. Temsil oyu vermek için bir birey olarak sizin kendinize ait tercihleriniz üstünde dış etkilere maruz kalmadan düşünebiliyor olmanız gerekir. Örneğin tüm ülkeyi ya da şehri ilgilendiren bir proje var. Tüm yorumları ve söylentileri unutacaksınız ve kendinize soracaksınız. Siz böyle bir projeye onay verir miydiniz yoksa vermez miydiniz? Ulaşım ücretlerini düşünün. Öyle bir karar vermeniz gerekiyor ki sürdürülebilir olsun ve her kesimi memnun etmese bile şikayetçi etmeyecek bir düzey olarak belirlensin. Kentinizdeki boş alanları düşünün. Bu alanlara ne yapılmasını isterdiniz? Park olabilir, okul olabilir, cami olabilir, size kalmış ama düşünmeniz gerekiyor. Daha sonra adaylar arasında sizin gibi karar verebilecek biri varsa işte o sizi en iyi şekilde temsil edecek kişidir. Bu tür oy kullanımına temsil oyu diyelim. Kendi özgürlüğünüzün devrettiğiniz kısmını sizi temsil edecek olan seçeneğe devrediyorsunuz ve böylece birleşen iradeleri üstlenen bir temsilci tarafından sizin isteyebileceğiniz bir düzende yaşama şansınız oluyor. Fakat bu her zaman mümkün değil tabii ki çünkü aday çeşitliliği seçmen çeşitliliği kadar fazla değil. Dolayısıyla da seçmen kendini temsil edecek bir aday belirleyemeyebilir. Böyle bir durumda da karşıt oy doğru oy verme yollarından biri olarak görülebilir. Karşıt oy seçenekler arasında sizin dünyanızı kısıtlayıcı ve özgürlüklerinizi baskılayıcı bir seçenek varsa onun karşısında kullandığınız oydur. Tamam, sizi temsil edecek biri yok ama öyle bir aday var ki eğer o seçilirse sizin yaşam koşullarınız bundan etkilenecek ve yaşam gücünüz baskılanacak. Öyleyse onun karşısında kazanma ihtimali olan başka bir adaya oy vermek seçeneklerden biridir ve bu tür oy verme edimine karşıt oy diyebiliriz. Çünkü temsil ettiği şey bireyin kendi tercihleri değil, karşısında durduğu şeyler. Çok fazla oy verme biçiminden bahsettin ve bunları kavramsallaştırdın. Teşekkürler. Notlarıma göre 7 başlık oldu. Kullandığın kavramlar dahilinde bir kategorizasyon yapsaydın, bu oy verme biçimleri hangi başlıklar altında toplanabilirdi? Tamam, en temelde 2 kategori varsayabiliriz sanırım bunun için. Çünkü kimi oy verme biçimlerinde seçmen pasif bir konumda, kimilerinde de aktif bir konumda. Pasif oy verme biçimleri kategorisinde fanatizm oyları, popülist oylar, duygusal oylar vardır. Aktif oy verme kategorisinin altında da ideolojik oyları, karşıt ve temsil oy verme biçimlerini, aynı zamanda da minnet oylarını sayabilirim. Ortasından konuşayım. Pasif oy verme biçimlerinin tümü yanlıştır. Çünkü oy kullanmakla kendi yapıp etme, karar verme olanaklarınızın bir kısmından vazgeçişiniz içi boş ve etkilenim üzerine kurulu olur. Eğer pasif oy verme biçimlerinden biriyle hareket ederseniz doğrudan kendi varoluşunuzu değersizleştirirsiniz. Yine de pasif oylar her ülke için çoğunluktadır ve en büyük iktidar kaynağıdır. Bu yüzden siyasetçilerin birçoğu pasif oyların peşindedir. Fakat oy vermekle devrettiğiniz yetki büyük bir güçtür. Birçok bireysel yapıp etme, karar verme olanağı birleşir ve büyük bir iktidar gücü olarak bir temsilciye verilir. Eğer temsilci, seçtiğiniz temsilci, bu gücü temsili bir güç değil de kendine ait bir özellik olarak görmeye başlarsa tiranlaşır. Çünkü siz bu gücün kendinize ait olan kısmını temsilciye sizi temsil etmesi için veriyorsunuz. Hiçbir insanın tek başına tek tek insanların iradesinin toplamına eşit bir gücü olamaz. Yani bu temsilcinin kendi niteliği değil. O bu gücü kullanmak için bir temsilci konumunda. Fakat siz pasif oylarla tiranlık potansiyeline sahip birini seçerseniz bu sefer gücün temsili özelliği unutulur ve tiran gücü kendisinin bir niteliği olarak görür. Ve böyle bir niteliğe sahip olma olanağına dair yanılgı ülkeleri, insanları ve kentleri kolayca felakete sürükler. Neredeyse tüm dünyadaki yöneticiler de gücün kaynağını sorgulamadan sanki güç onlara dedelerinden kalmış gibi davranmayı seviyor ama neyse, sıkıntılı bir durum. Aktif oylardan bahsedelim. Aktif oylara geçersek, aktif oyların bazıları sorunlu, bazıları sakıncalı, bazıları da doğru yöntem.
Benim temellendirmelerime göre temsil oyu ve karşıt oy doğru yöntemler. İdeolojik oyda aktifsiniz fakat temsil edilen şey sizin bireysel varoluşunuz değil, ideolojinin gereklilikleri. Bu yüzden ideolojik oy verme biçimini sakıncalı buluyorum. Minnet oyunda da tamamen sizin bireyselliğiniz temsil ediliyor fakat geniş bir pencereden baktığınızda bu tür bir oy ideal bir toplum yaratmak yerine sizin kendi varoluşunuzu da tehlikeye sokacak koşullara sebep oluyor. Dolayısıyla bu oy verme biçimi de en sorunlu oy verme biçimlerinden biridir. Benim yapacağım ayrımlar, kategorizasyon ve temellendirmeler özetle bu şekilde. Teşekkür ederim Vino. Yine bizi ayrımlara uğramış, kategorilendirmiş bir dünya sundun ama şimdi oy nedir, nasıl verilir bir fikrim var. Ne mutlu bana. Herkesin oyunu nasıl vereceğini bildiği bir toplum kendisi istemese bile ilerleyecektir. Evet sevgili dinleyenler, her şeyin felsefesindeki bu seferki dosya konumuz oy vermekti. Oy verme biçimleri nedir, nasıl oy verilir, oy vermek nedir gibi sorulara cevap aradık. Sizin farklı düşünceleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz ya da değerlendirmeleriniz varsa lütfen yorum bırakın. Son olarak eğer kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz bizi daha fazla kişinin önüne çıkarırsınız. Birkaç adam sundu. Hoşça kalın.